Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz 1 su bardağı sıvı yağ ile hazırlanan çikolatalı nefis bir kurabiye tarifiyle geldik. Ağızda kum gibi dağılıyor, tam ölçülüdür. Kimsenin hakkına girmek istemeyiz. Herkes emek ve malzeme harcıyor. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle 2 tane yumurtayı karıştırma kabına alalım. Çırptıktan sonra üzerine 1 su bardağı pudra şekerini ekleyelim ve bir çırpıcı yardımıyla 2-3 dakika boyunca çırpalım. Tam bu kıvama gelince üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Şöyle 1-2 tur karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı nişasta ekliyoruz. Buğday veya mısır nişastası fark etmez. Evimizde imkanlarımızda hangisi varsa homojen bir kıvam alınca üzerine yavaş yavaş üst su bardağı unu ekliyoruz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilini ekledikten sonra yoğurmaya başlayalım. Bundan una farklılık gösterebilir. Elimize yapışmayacak yumuşak bir kıvamda olmalı hamur. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hamuru bir tahtanın üzerine veya tezgahın üzerine alarak üzerine 1 çay bardağı kadar damla çikolatası ekliyoruz. Siz dilerseniz içerisine ceviz, fındık, üzüm ile ekleyebilirsiniz. Ama çikolatalı da çok güzel oluyor. Bir küçük çay bardağı damla çikolatayı ekledik. Bu arada evimizden kareleri de ekledik videoya. Hamurun her tarafına eşit bir şekilde dağılması için çok fazla bastırmadan yoğuralım. Çok fazla bastırırsak çikolata dağılabilir, rengi değişebilir. Çikolataları çok ezmeden ve eritmeden yapmamız gerekiyor bu işlemi. Her yerine eşit bir şekilde dağıldıktan sonra hamuru ikiye bölelim, rulo haline getirelim. İkiye bölmemizin sebebi daha kolay bir şekilde rulo yapmaktı. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım. Yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. İçerisine kabartma tozu olduğu için hafif aralıklı koymada fayda var birbirlerine yapışmaması için. Bu kurabiye inanılmaz güzel bir kurabiye. Hem katı yağsız ama içinde nişasta olduğu için ağızda kum gibi dağılan, çok güzel bir şekilde çatlayan bir kurabiye. Verdiğim ölçülere ve detaylara uyarak yaparsanız harika bir kurabiyeniz olacaktır ve devamlı yapmak isteyeceğiniz tariflerden birisi olacak. Bu ölçülerden bir tepsi kurabiye çıktı. Rabbim ne güzel nimetler vermiş, bunları değerlendirmek lazım. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Bu kurabiyeyi ben hazırladım. Aysel Sultanımın tarifiydi. Aysel Sultanım akşama yemek tarifi paylaşacak. Takipte kalın, olur mu? Şimdi tepsimizi ısınmış 180 derece alt üst ayar fırına verdik. Pişti bir güzel, 20 dakika civarı pişiyor. Tabii ki de fırından fırına farklılık gösterebilir. Altı piştiyse tamam demektir. Altı pişti. Üzeri hafif beyaz kalacak. Biraz pembeleşecek altı. Üzeri de çatlayacak. Bu şekilde fırından alıp tamamen soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra sizlere hemen şöyle iç dolgusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ağızda kum gibi dağılan çok güzel, lezzetli bir kurabiye oldu. Umarım bu tarifi sizler de dener ve memnun kalırsınız. Kurabiyelerimizi servis tabağımıza veya böyle bir şekerlik kabımızı alarak üstü kapalı bir şekilde saklayabilirsiniz. Hiç bayatlamıyor, emin olabilirsiniz. Çayın yanında, kahvenin yanında harika oluyor. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle güzel bir kurabiye tarifi hazırladık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, bize destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalımıza abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimizde inşallah görüşeceğiz. Haberdar olmak için de bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Tarifle ilgili sorularınız olursa cevaplamaya çalışırız. Elimizden geldiği kadar Aysel Sultanım gibi olmasa da yapmaya çalıştım. İçerisine sevgimi kattım. Allah bereket versin inşallah. Ben Aysel Sultan'ın yeğeniyim ama annem o benim. Beni Aysel Sultan'ın büyüttü. Annem rahmetli olduğu için hem annem hem babam Aysel Sultan'ımdır. Görüşmek üzere.